Bir yapay zekanın karşısına geçtiğinizde karşınıza çıkan o karma karışık arayüzdeki seçeneklerin tam olarak ne işe yaradığını biliyor musunuz? Yani mesela Claude'da sol tarafta chat ve cowork seçenekleri var. Keza ChatGPT'nin de tepesinde benzer iki ayar var. Sağdaki model ayarlarına tıkladığınızda karşınıza Fable, Opus, Sone, Haiku gibi modeller ve efor seçeneği altında da Low, Medium, High, Extra ve Max gibi ayarlar çıkıyor. ChatGPT'de de durum çok farklı değil. Bunları nasıl seçmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Ama daha da önemlisi, bir yapay zekaya merhaba bugün nasılsın gibi bir şey yazdığınızda, ona bir fotoğraf verdiğinizde veya bir dosyayı okumasını istediğinizde o enter tuşuna bastığınız anda tam olarak neler yaşandığını ve cevabın nasıl üretildiğini biliyor musunuz? Gelin öğrenelim. Yapay zekaya bir komut verdiğinizde işlenen şeyin sadece komutunuz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama gerçekte girdiğiniz komut önce bir dizi diğer metinle birleştirilip komutunuzdan çok daha büyük bir metne çevriliyor. Eklenen bu diğer metinleri genel olarak 5 kategoride topluyoruz. İlki, kullandığınız modelin nasıl davranması gerektiğini belirleyen, Anthropic veya OpenAI gibi şirketler tarafından belirlenen sistem promptu dediğimiz kurallar seti. Bunlar çoğu durumda on binlerce kelimeden oluşan devasa komutlar oluyor. Ama siz ona ne yazarsanız yazın, modeli şirket kurallarına ve ona verdiğiniz göreve uygun biçimlerde davranmaya teşvik eden şey işte bu metin. İkincisi, modelin talebinizi yerine getirebilmek için kullanması gereken araçlar varsa o araçlar ekleniyor. Mesela komutunuz bir Word dosyasını okumayı gerektiriyorsa, yapay zekanın bunu yapmasını sağlayan yazılım araçları komutunuza ekleniyor. Üçüncüsü, modelin o noktaya kadar siz ve projeniz hakkında bildiklerini ve o noktaya kadar belirttiğiniz tercihlerinizi içeren Claude MD veya Memory MD gibi bir hafıza dosyası ekleniyor. Dördüncüsü, eğer ki daha önceden konuştuğumuz bağlam penceresinin büyüklüğü izin veriyorsa, sohbet geçmişinizin tamamı veya sıkıştırılmış bir kopyası komutunuza ekleniyor. Böylece model sohbetin neresinde olduğunuzu bilebiliyor. Beşincisi ise, eğer ki varsa komutunuzla birlikte gönderdiğiniz fotoğraflar veya Word dosyası gibi şeylerin içeriği ekleniyor. Bütün bunlar paketlenip tokenizer yani jetonlaştırıcı dediğimiz bir dönüştürme algoritmasına gönderiliyor. Bu algoritmanın görevi o upuzun metin paketini token yani jeton dediğimiz küçük kelime parçacıklarına bölmek. Baştaki örnek üzerinden gidecek olursak, yapay zekaya merhaba bugün nasılsın yazdığınızda tokenizer bunu merhaba, bugün ve nasılsın gibi parçalara bölüyor. Ama yapay zekanın kelimeleri parçalama kuralları bizim Türkçe veya İngilizceden aşina olduğumuz temiz heceler ve kelimeler şeklinde değil. Mesela biz merhaba sözcüğünü ha ve ba diye 3 heceye bölüyor olsak da yapay zeka aynı sözcüğü mer ve aba gibi standart olmayan parçalara ayırabiliyor. Hatta yapay zekanın kullandığı tokenların bazılarında virgül, nokta ve ünlem gibi noktalama işaretleri bile bulunabiliyor. Yani bir yapay zeka tokenı aba, ünlem gibi bize tamamen anlamsız gelen bir kelime parçası da olabiliyor. Ama özünde tüm bu tokenların olayı şu: her bir token, tokenlaştırma algoritmasının sözlük dediğimiz veri tabanında bir kimlik numarasına karşılık geliyor. Mesela merhaba sözcüğü o sözlükte atıyorum 5267 sayısına karşılık gelen mer tokenına ve 21 sayısına karşılık gelen aba ünlem tokenına bölünüyor olabilir. Bu sayede işte komutunuzu da içeren o devasa metin paketi bir dizi tam sayıya çevriliyor. Eğer ki komutunuzda metin haricinde fotoğraf falan gibi başka dosyalar da varsa, bunlar da benzer ama kendilerine has bir jetonlaştırma işleminden geçirilip diziye ekleniyor. Sonunda elinizde bu tokenlardan oluşan kocaman bir sayı dizisi oluyor. İşte yapay zeka modelinin tek işi bu devasa sayı dizisini alıp onlardan sonra gelmesi gereken ilk sayının ne olduğunu tahmin etmek. Bu kadar. Yapay zeka dediğiniz şey tamamen bundan ibaret. Peki yapay zeka o bir sonraki token'ı nasıl tahmin ediyor dersiniz?
çok basit. Her bir token için yapay zeka sözlüğünde bulunan bütün tokenlara veya en azından onlar içerisinden en olası gördüğü bir alt kümenin içindeki her bir token'a bir olasılık değeri atıyor ve bunlar arasından ya en yüksek olasılıklı olanı seçiyor ya da belli istatistiki kurallar çerçevesinde bir örnekleme yapıyor. Dolayısıyla siz ona "merhaba, bugün nasılsın" sorusunu gönderdiğinizde yapay zeka bütün olası tokenlar arasından muhtemelen kalem token'ına değil de i token'ına karşılık gelen sayıya en yüksek olasılığı atayacak. Çünkü bu sorunun insanlar arasındaki cevabı genellikle "iyiyim, sen nasılsın" gibi bir şey oluyor. Öyle değil mi? İşte yapay zekanın da bu token'ı seçmesinin nedeni özünde bu. Ama tam bir cevap için sadece i token'ı yeterli değil. Dolayısıyla yapay zeka bu yeni tahmin ettiği token'ı da sizin komutunuzdan elde ettiği devasa metnin sonuna ekliyor. Yani sizin "merhaba, bugün nasılsın" promptunuz "merhaba, bugün nasılsın" iyiye çevriliyor ve bütün işlem baştan tekrarlanıyor. Böylece bir sonraki token tahmin ediliyor. Bu defa da tabii ki muhtemelen yim ünlem token'ı seçilmiş olacak. Böylece iyiyim sözcüğü oluşturulmuş olacak. İşte yapay zeka böyle aynı işlemi binlerce kez yaparak token sizin promptunuza uygun bir cevap üretiyor. Peki tüm bunları yaparken kullandığı o işlem ne? Yani yapay zeka herhangi bir token'ın seçilme olasılığını neye göre belirliyor dersiniz? İşte burada ChatGPT her şeyi nasıl bilebiliyor videosunda gördüğümüz yapay sinir ağları ve bu ağlardaki her bir nöronun, yani her bir nodun temsil ettiği ağırlık dediğimiz parametreler devreye giriyor. Hatırlayın, bu yapay nöral ağdaki her bir ağırlık aslında bir çarpım işlemindeki basit bir katsayıdan ibaret. Ve promptunuzu kodlayan sayılar işte bu tarz sayılarla çarpılarak yapay zekanın o kelimelerin birbirlerine göre ilişkilerini anlamasını sağlayan embedding, yani gömme ve kullanıldıkları bağlam dahilinde ne anlama geliyor olabileceklerini anlamasını sağlayan attention, yani dikkat dediğimiz dönüşümlerden geçiriliyor ve çok daha büyük boyutlu bir vektöre, yani bir oka çevriliyor. Ama tüm bu karmaşık gibi gözüken adımların arkasındaki ana işlem ilkokulda gördüğünüz çarpma işlemi. Yani atıyorum, modelin 130. nöral katmanındaki 790. nöron nodunun ağırlığı 3 ise o vektörün ilgili değeri bu yapay nörondan geçerken 3 ile çarpılıyor. Eğer -0.2 ise -0.2 ile çarpılıyor. Parametre veya ağırlık dediğimiz şey işte bu. Şimdi bunlardan milyarlarcasının, hatta trilyonlarcasının oluşturduğu devasa bir matris, yani çok boyutlu bir sayı dizisi hayal edin. Şimdi onlardan birkaç tane hayal edin. İşte model tek bir token'ı tahmin edebilmek için girdinizi bu matrislerin hepsinden çarpa çarpa geçirmek zorunda kalıyor. Promptunuzu temsil eden vektörü matristeki sayılarla çarpıyor ve bunun sonucunda diğer uçta bir olasılık dağılımı elde ediyor. Her bir token'ın ayrı ayrı hesaplanması gerektiği için eğer ki sorunuzun cevabını üretmek 10.000 token alıyorsa aynı işlem en az 10.000 kez tekrarlanıyor. Tabii ki modern sistemler bu adımları basitleştirecek cache veya spekülatif dekodlama gibi yöntemler kullanıyor ama o kadar detaya burada girmeyeceğim. Sadece bir yan not olarak şunu söyleyeyim. Eskiden sırf daha iyi oyunlar oynayabilmek için aldığımız o güçlü grafik kartları tam da burada bahsettiğim bu çarpma işlemlerini yapmak konusunda çok iyi oldukları için şu anda bir GPU fiyat krizi yaşıyoruz. Ama bu bir başka videonun konusu olacak. Eğer bunları kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Her neyse, işte bir modelin bildiğini söylediğimiz her şey aslında bu ağırlıklarda saklı. Bir diğer deyişle bu ağırlıklar modelin beynini ve o beyin içerisinde kurduğu nöral bağlantıları temsil ediyor. Öyle düşünün. Konumuz açısındansa bunun önemi şu: sizin iki komutunuz arasında bu ağırlıklar hiç değişmiyor. Çünkü ağırlıkları değiştirebilmek için şirketlerin modellerini milyonlarca dolarlık eğitim süreçlerinden geçirmesi gerekiyor ki hatırlayın, bunun da nasıl yapıldığını DeepSeek ile ilgili bir diğer videoda konuşmuştuk. Özetle siz Claude'a, Gemini'ye veya ChatGPT'ye bir komut gönderdiğinizde model ağırlıkları
tokenları herhangi bir şekilde değişmiyor. Sadece okunuyor ve çarpımda kullanılıyor. O nedenle yapay zeka modellerine bir komut gönderip de karşılığında cevap alma işine inference yani çıkarım yapma diyoruz. Çünkü model komutunuzdan yeni bir şeyler öğrenmiyor. Halihazırda öğrendiği ve bir sonraki eğitim döngüsüne kadar sabit kalacak olan parametre değerleri çerçevesinde komutunuzdan bir çıkarım yapmaya çalışıyor. Hepsi bu. İşte yapay zekaların bilgisi tekrardan eğitilene kadar hep aynı kaldığı için bir yapay zeka modeline daha yeni çıkmış bir kitabın sayfa sayısını veya karakterlerinin ismini soracak olursanız bilemiyor. Çünkü o ilişkilendirmeler henüz parametrelerinde bulunmuyor, öyle düşünün. Zaten o nedenle her modelin bir bilgi kesilme tarihi var. Şu sıralar bu sınır birçok model için 2026'nın başları veya ortaları civarında. Dolayısıyla bu modeller o bilgi kesilme tarihinden sonra yaşanmış olaylardan tamamen bir haberler. Ama yine de Gemini veya GPT gibi bir modele yeni yaşanmış bir olayı soracak olursanız doğru cevap verebildiğini göreceksiniz. Çünkü ne dedik? Modele gönderilen tek şey promptunuz değil, sonuca varmakta kullanabileceği diğer araçlarda gönderiliyor. Ve o araçlardan biri de tabii ki internete bağlanıp arama yapabilmesini sağlayan araçlar. Eğer ki model sorunuzun yeni yaşanmış bir olayla ilgili olduğuna kanaat getirirse ve tabii ki izni de varsa internete bağlanıp cevap üretmeden önce o konuyla ilgili bilgileri de topluyor ve promptunuza ekliyor. Böylece size güncel bir cevap verebiliyor. Ama eğer ki internet bağlantısı olmasaydı model de ya sorunuza düzgün bir cevap veremeyecekti ya da kendinden son derece emin bir şekilde bir cevap uyduracaktı. İşte bu ikincisine de halüsinasyon diyoruz. Halüsinasyon görme sırasında olan modelin linguistik anlamda makul gibi gözüken ama gerçekle örtüşmeyen tokenlara gereğinden fazla olasılık ataması veya onları seçmesi. Artık çok daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Yalnız dikkat edin, modelin parametrelerinin iki eğitim arasında sabit olması sizin komutunuzun tamamen önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine hatırlayın, komutunuz en nihayetinde modelin sabit parametreleriyle çarpılacak olan sayı dizisinin ne olacağını belirliyor. Dolayısıyla modelin vereceği sonucu direkt olarak etkiliyor. Yani yine büyük dil modelini bir beyin gibi düşünecek olursanız, buradan ışık tutmakta beyinde bir şeyleri ateşliyor, şuradan ışık tutmakta. Işık belki aynı ışık ama geliş açısı, parlaklığı, rengi değiştikçe beyinde yarattığı nöral ateşlenmeler de değişiyor. İşte promptunuzu değiştirerek sonucu etkileyebiliyor olmamıza da steering yani yönlendirme diyoruz. Buna birazdan döneceğiz. Peki artık kaputun altında olan bitenleri çok daha iyi bildiğimize göre tüm bunlar ışığında mesela Claude kullanırken Fable, Opus veya Sonne'yi seçmek arasında ne fark var? Arka planda ne değişiyor? Çok basit. Promptunuzun çarpılacağı parametre seti değişiyor. Çünkü her şirket sadece bir tanecik model değil, birkaç farklı model eğitiyorlar. Ve bu havalı isimler o farklı eğitim süreçleri sonucunda elde edilen farklı parametre setlerine karşılık geliyor. Bunların her birinin eğitiminde farklı miktarlarda veri ve farklı yöntemler kullanılıyor. Eğitimleri farklı süreler boyunca devam ettiriliyor. Dolayısıyla bu eğitim sonucunda elde edilen parametre grupları birbirlerinden bambaşka olabiliyor. Promptunuz her seferinde seçtiğiniz modele has olan ağırlıklardan geçiriliyor ve cevabınız da o parametre grubuyla üretiliyor. Ve her bir modelin ağırlık kümesi farklı olduğundan sonuç da bir miktar farklı oluyor. Daha üst modeller, daha düşük modellerden genellikle mimari, parametre sayısı, eğitildiği verinin büyüklüğü ve kalitesi, eğitim hedefleri, eğitim süresi ve sonradan tekrar eğitilme gibi farklılıklar sayesinde ayrışıyor ve o sayede genelde konular hakkında bilgileri ve derinlikleri de daha yüksek oluyor. Ama işte daha üst bir model seçmek, modelin sizin sorunuzu daha iyi yanıtlamak için daha çok çaba sarf edeceği anlamına da gelmiyor. Onu belirleyen asıl şey bambaşka bir ayar. Reasoning level yani mantıklama seviyesi veya kısaca effort yani efor dediğimiz bir diğer tercih. Bunun nasıl çalıştığını anlamak içinse yapay zekanın o nihai cevabı verene dek ürettiği tokenların türlerini anlamamız gerek. Bunları da genellikle 3 büyük kategoriye ayırıyoruz.
İlki düşünme tokenları. Bunlar yapay zekanın her bir hamlesinden önce ne yapması gerektiğine karar vermek için ürettiği tokenlar. İkincisi araç çağırma tokenları. Bunlar mesela az önceki örneğimizde internete bağlanmak üzere kullanacağı araçları çağırmak ve kullanmak üzere ürettiği tokenlar. Ve üçüncüsü tabii ki size nihai cevabı verebilmek için ürettiği tokenlar. İşte bunların hepsine ortak olarak output tokens yani çıktı tokenları diyoruz. Çünkü bunların hepsi aynı şekilde üretiliyor ve hiçbirinin özel bir tarafı yok. Dolayısıyla buradaki asıl olay yapay zekanın bu çıktı tokenlarının niteliğine bağlı olarak hangi noktada tatmin edici bir cevaba ulaştığına kanaat getirdiğinde. İşte buna da durma politikası diyoruz. Ve model nerede duracağına bağlı olarak mantıklama ve araç kullanma tokenlarını daha çok veya daha az kullanabiliyor. Ve nerede duracağını etkileyen en önemli tercihlerden biri de komutunuzu gönderirken seçebileceğiniz o medium veya maksimum gibi efor seçenekleri. Aslında efor modelin sadece durma politikasını etkilemiyor. Modelin durma noktasına gelene kadar nasıl davrandığını da tamamen değiştirebiliyor. Mesela modeller genellikle bir işe koyulmadan önce bir plan oluşturuyorlar ve mümkün olduğunca o planı takip etmeye çalışıyorlar. Hedefe ulaşana kadar bir dizi araç kullanmayı seçebiliyorlar ve seçtiğiniz efor seviyesi ne kadar yüksekse modellerin ürettiği plan da o kadar detaylı, farklı araçları kullanma eğilimleri de o kadar yüksek oluyor. Bunları daha çok yaptıkça özellikle de zor işlerde doğru hedefe ulaşabilme ihtimali artıyor. Çünkü sizin de genellikle zor bir işi çözebilme ihtimaliniz ona farklı açılardan ve farklı araçlarla yaklaşıp yaklaşmadığınız oluyor. Öyle değil mi? İşte efor seviyesi de modelin cevabınızı üretmeden önce ne kadar titiz davranması gerektiğini ve ne seviyede emin olana kadar çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirliyor. Ve bu her bir hesaplama döngüsünde gözetildiğinden efor seviyesi arttıkça modelin ürettiği token miktarı da genellikle artıyor ve dolayısıyla maliyeti de o oranda artıyor. Ve açıkçası efor çok da özel bir şey sayılmaz. Mesela efor tercihinizde az önce bahsettiğim o diğer şeylerle birlikte modele gönderiliyor ve şirketler tıpkı farklı modellerini yine az önce konuştuğumuz üzere farklı şekillerde eğittikleri gibi aynı zamanda her bir modeli de eğitimleri sırasında farklı efor seviyelerinde farklı şekillerde davranacak şekilde eğitiyorlar. Yani yine yapay zekanın beyni olan o parametrelerin içinde farklı efor seviyelerinde modelin nasıl davranması gerektiğinin cevabı da gizli. Bu durumda efor seviyesini nasıl belirlemek gerek dersiniz? İster istemez insanın eli extra high veya maksimum gibi seviyelere gitse de aslında her modelin gündelik işler için optimize edilmiş bir varsayılan ayarı var. Mesela GPT'nin 5.6 Sol modelinin varsayılanı medium yani orta seviye. Claude'un Opus 5'inin varsayılan ayarı ise high yani yüksek. Ve gerçekten de gündelik işlere bu varsayılan seviyelerle başlamak en mantıklısı. Çünkü zeka süre ve fiyat performans gibi açılardan en iyileri genellikle varsayılan ayarları oluyor. Ama eğer ki verdiğiniz iş daha uzun süre çalışmayı gerektirecek türden karmaşık bir işse o zaman daha yüksek seviyelere, yok eğer ki değilse daha alt seviyelere inerek limitlerinizi ve paranızı daha verimli kullanabilirsiniz. Peki diyelim ki yapay zekaya bir iş verdiniz ama model sürekli yanlış veya yanıltıcı bir cevap veriyor. O durumda daha yüksek bir efor mu seçmelisiniz yoksa Fable veya Sol gibi daha yüksek bir model mi seçmelisiniz? Bence bu kararı vermeden önce az önce konuştuğumuz steering yani yönlendirme konusunu gözetmekte fayda var. Yani promptunuz yeterli mi? Modele istediğiniz şeyi düzgün bir şekilde tarif ediyor musunuz? Yapay zekanın erişmesine izin verdiğiniz araçlar ve kullandığınız skill yani yetenek dosyaları verdiğiniz işe yetiyor mu? Ama diyelim bunların doğru olduğuna kanaat getirdiniz. İşte o zaman görevin ne kadar zor olduğunu düşünün ve şu grafiği gözünüzün önüne getirin. Bakın burada düşeyde yapay zekadan aldığınız cevabın kalitesi var. Yataydaysa o iş için yapay zekanın harcadığı token miktarı var. Turuncu renk Sol veya Fable gibi daha gelişmiş bir modeli, mavi ise Luna veya Sone gibi daha düşük seviyeli bir modeli temsil ediyor. Dikkat ederseniz basit bir görevde model ve efor seviyesi seçimi
anlamlı hiçbir değişim yaratamıyor. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı kalitede bir cevap veriyor. Ama boş yere büyük bir modeli ve yüksek efor seviyesini seçerseniz aynı sonuç için çok daha fazla token, dolayısıyla daha fazla limit harcamış oluyorsunuz ve tabii ki çok daha uzun süre beklemeniz gerekiyor. Ama iş eğer ki gerçekten zorsa o zaman grafik işte böyle değişiyor. Dikkat ederseniz iş gerçekten zor olduğunda gelişmiş modeller basit modellerden hemen her noktada daha kaliteli sonuç veriyorlar. Ve bu grafik efor tercihimizin rolünü de çok güzel bir şekilde gösteriyor. Daha yüksek efor seviyeleri her modelin kendi eğrisi üzerinde genellikle daha sağa doğru, yani daha fazla çalışma ve token harcama yönünde yatkınlaşması anlamına geliyor. Ve bu tabii ki düşeyde de belli bir artışa karşılık geliyor. Yani daha kaliteli cevaplara ulaşma ihtimalimiz giderek artıyor. Tabii ki bunlar en nihayetinde birer ihtimalden ibaretler. Çünkü model siz her neyi seçerseniz seçin çok daha düşük bir başarı seviyesinde durmayı seçebilir. Bunun sebebi modelin o kadar uğraşmasına gerek kalmadan sonuca ulaşmış olması olabileceği gibi gerçekten problemi çözemeden durmayı tercih etmiş olması da olabilir. Dolayısıyla tüm bunlar ışığında bilinçli bir karar verecekseniz bence şöyle düşünün. Eğer ki verdiğiniz problem gerçekten çok zor bir problemse, yani mesela normalde bir insanın bile çözmekte zorlanacağı bir problem verdiyseniz, yapay zekanın aşina olmayabileceği bir alanda bir soru sorduysanız veya çok zor kararları almasını istediyseniz o zaman daha üst bir modeli seçmek, yani GPT'de Luna yerine Terra veya Sol, Claude'da ise Sonnet yerine Opus veya Fable seçmek daha iyi olabilir. Çünkü bu modeller yüksek eğitimleri sayesinde aynı zamanda taleplerinizdeki belirsizlikleri çözmek konusunda da daha iyiler. Ama eğer ki net olarak tarif edebileceğiniz basit ve gündelik bir işi yaptıracaksanız, yapay zekadan çok mekanik ve düşünce gerektirmeyen değişimler talep ediyorsanız veya halihazırda yapay zekanın doğru yaptığını bildiğiniz geçmiş bir işle ilgili bir soru soruyorsanız en düşük modelleri tercih etmek muhtemelen en iyisi olur. Yok eğer ki hata yapay zekanın bir dosyayı görmezden gelmesi veya atlaması şeklinde oluyorsa veya yaptığı işi doğru düzgün gözden geçirmeden bitirdiğini ilan ediyorsa o zaman modeli değil de efor seviyesini arttırmak çok daha doğru olur. İşte böyle. Aslında bu videoda size farklı şirketlerin hangi konularda özelleştiğini ve hangi iş için hangi modeli seçmeniz gerektiğini, başta söz ettiğim Cowork ve Chat gibi sistemleri, API ve CLI gibi arayüzler arasındaki farkı, kapalı ve açık ağırlıklı sistemleri falan anlatacaktım ama bu temeli vermeden bunları anlatmanın çok da doğru olmayacağını fark ettim. O yüzden önce bu videoyu çekmek istedim. Dolayısıyla bir GPT kullanıcısıysanız chatgpt.com üzerinde sadece solu görüp de bu videoda bahsettiğim Terra veya Luna'yı görememiş olmak kafanızı karıştırmış olabilir. Neden bahsediyor bu adam diye düşünüyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, bunları da çok yakında anlatacağım. Yalnız bu videoyu çekerken video boyunca hep şunu hissettim. Bundan 10-15 sene kadar sonra bu videoyu görenler muhtemelen 2026 yılında insanların bunları öğrenmesi gerektiğine hayret edecekler. Çünkü bu anlattıklarım o yıllarda şu anda bir insana internette bir siteye gitmek için nereye tıklamanız gerektiğini öğretmeye benzeyecek. Ama işte bu öyle aşağılanacak veya üzülecek bir durum değil. Şu anda gerçek bir teknoloji devriminin içinde olduğumuzu gösteriyor. Saha o kadar müthiş bir hızla ilerliyor, gelişiyor ve dallanıp budaklanıyor ki olan biteni tam olarak yakalamak ve içinden geçtiğimiz değişimin nasıl çalıştığını anlamak neredeyse imkansız. O yüzden Evrim Ağacı izleyicilerinin bu detayları çok iyi bir şekilde kavramasını ve hatta içselleştirmesini istiyorum. Çünkü artık hepimizin her gün kullandığı bu sistemlerde neyin ne olduğunu tam olarak anlarsanız ona gerçek anlamıyla hükmetmeniz belki mümkün olabilir. Ve bana kalırsa onlar bize hükmedene kadar biz onlara ne kadar hükmedebilirsek o kadar iyi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yapay zekanın matematiğin geleceğini nasıl tehdit ettiğini anlattığım bu videoyu da mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.